Kendinize inanmak bir duygudan çok daha fazlasıdır. Bu özel bir beceri, hayat hakkında derin bir düşünme biçimidir, kendiniz hakkında bilgi edinirken açık bir gerçektir. Ne kadar çok şey başaracağınız, büyük ölçüde kendinize ne kadar güvendiğinize bağlıdır. Kendinize inanmamak umutlarınızı ve hayallerinizi sessizce mahvedebilir. Şaşırtıcı şeyler yapmaya hazır doğal yeteneklerin ne kadar sık olduğunu düşünün, korku ve şüphe tarafından engellenir. Bugünün meydan okumasında kendimizin en iyi versiyonu olmanın yollarını arıyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için size teşekkür ederek başlamak istiyorum. Stoacılık yoluyla hayatınızı iyileştirme yolunda zaten ilerliyorsunuz. İlk kez izliyorsanız beğendiğinizden ve abone olduğunuzdan emin olun. Ve bu sözlerde değer bulursanız lütfen abone olun ve güncel kalmak için zile tıklayın. Öncelikle özgüvenin gerçekte ne anlama geldiğini keşfedelim. Özgüven aniden ortaya çıkmaz. Kim olduğunuzu bilmekten ve kabul etmekten gelir. Stoacı felsefe, özgüvenin kim olduğunu bilmek ve kabul etmekten geldiğini söyler. İyi ve kötü yanlarımızı keşfedip bunları kendi yararımıza kullanmalıyız. Bu kadim tavsiye bize gerçek özgüvenin kendi içimizde bulabileceğimiz bir şey olduğunu söyler. Başkalarının bizi beğenmesi ya da övmesinden kaynaklanan bir şey değildir. Ünlü stoacı filozof Epiktetus, kontrol edemediğimiz şeyler hakkında stres yapmamamız gerektiğini söylemiştir. Bunun yerine tutumlarımız, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz gibi değiştirebileceğimiz şeyler üzerinde çalışmalıyız. Bu düşünce tarzı hayatın zor zamanlarıyla daha iyi başa çıkmamıza yardımcı olur ve bizi daha güçlü kılar. Özgüvenin bir diğer önemli parçası da samimi olmaktır. Kim olduğunuz, neye inandığınız ve gerçekten ne istediğiniz konusunda dürüst olmak önemlidir. Başkalarının sizden beklediklerine göre değil, kendi kurallarınıza göre yaşadığınızda gerçek özgüvenin anahtarı olan güçlü bir iç huzur ve istikrar duygusu yaratırsınız. Kendini yansıtma ve kendini yargılama da daha özgüvenli olmak için önemlidir. İçimize bakarak üzerinde çalışmamız gereken şeyleri görebilir ve iyi yaptığımız şeylerle gurur duyabiliriz. Bu sürekli öğrenme ve büyüme süreci neler yapabileceğimizi bilmemize ve şüphelerimizin üstesinden gelmemize yardımcı olur. Başarısız olduğumuzda veya sorunlarla karşılaştığımızda dirençli olmak da özgüvenin önemli bir parçasıdır. Stoacılık bize sorunları öğrenme ve gelişme fırsatları olarak görmeyi öğretir, başarısızlıklarımızdan korkmak yerine onları kabul etmek ve onlardan ders çıkarmak bizi daha güçlü kılar ve bir sonraki adım için daha hazırlıklı olur. Son olarak, özgüven bir şeyler yaparak artar. Stoacılar sadece fikirler hakkında düşünmenin yeterli olmadığını söyler. Onları gerçekten kullanmanız gerekir. Sizi korkutan şeylerle yüzleşerek, cesur kararlar vererek bu fikirleri her gün uygulamaya çalışın ve inançlarınıza göre yaşamak. Gerçek ve kalıcı bir özgüven geliştireceksiniz. Kendinizi anlamak ilk adımdır. Özgüveninizi geliştirirken kendinizin farkında olmanın gerçekte ne anlama geldiğini keşfedin. Stoacı öz inceleme sadece kendinizi analiz etmekle ilgili değildir, özünüzde gerçekten kim olduğunuzu keşfetmekle ilgilidir. Bu ne yapabildiğinizle değil, gerçekte kim olduğunuzla ilgilidir. Ünlü stoacı düşünür Epiktetus bize yakından bakmamızı söyler, gerçek motivasyonlarımızı ve korkularımızı keşfetmek. Gerçek özgüven, kişinin kendisini dürüst ve derin bir şekilde anlamasından gelir. Kendinizi iyi tanımanın ne kadar önemli olduğunu düşünelim. Bu sadece güçlü ve zayıf yönlerinizi bilmekten daha fazlasıdır. Bunların inandığınız şeylerle nasıl bağlantılı olduğunu görmeniz gerekir. Temel stoacı fikir şudur: gerçek özgüven bu uyumdan gelir. Tepki vermeden önce düşünün, bir an durun ve kendinize sorun, bu gerçekten ben miyim ve inandığım şey mi? Düşünceli bir seçim yaptığınız her seferinde sadece özgüveninizi artırmakla kalmazsınız. Ama aynı zamanda kendinize karşı da dürüst olun. Unutmayın, özgüvenli olmak temel ama sağlam bir adımla başlar.
Kendinizi anlamak zaman, sabır ve en önemlisi kendinize karşı dürüstlük gerektirir. Bu yolculukta acı gerçeklerle yüzleşecek, aynı zamanda sahip olduğunuzu bilmediğiniz güçlü yönlerinizi ve yeteneklerinizi keşfedeceksiniz. Kendiniz hakkında bilgi edinirken her şeyi bilmemenin ve zaman zaman savunmasız hissetmenin sorun olmadığını anlayın. Belirsizlikle barışık olmak ve sınırlarınızı bilmek kişisel gelişim için önemlidir. Bu tür bir kabullenme sizi yeni şeyler denemek için özgür kılar ve kendinizi ve dünyayı nasıl gördüğünüzü değiştirebilecek deneyimlere yol açar. Kendinizi tanımanın bir diğer önemli parçası da düşüncelerinizin ve inançlarınızın ne kadar güçlü olduğunu anlamaktır. Olanları nasıl yorumladığınız, kendinizle nasıl konuştuğunuz ve kendiniz ve yetenekleriniz hakkında neye inandığınız özgüveninizi gerçekten etkiler. Olumlu iç diyaloglar kurmaya başlar ve kendinizle ilgili şüphelerinizi sorgularsanız değişmeye başlayabilirsiniz. Kendinin farkında olmak, aynı zamanda duygularınızı tanımak ve takdir etmek anlamına da gelir. Duygular, sizin için gerçekten neyin önemli olduğu ve sizi neyin korkuttuğu hakkında size çok şey söyler. Duygularınızı dinler ve onlara neden sahip olduğunuzu anlarsanız, sizi neyin motive ettiği ve gerçekten neyi arzuladığınız hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Nihayetinde kendinizi anlamak, samimi olmanızı, değerlerinize bağlı kalmanızı ve her zaman kendiniz olmanızı sağlar. Bu her zaman kolay değildir. Özellikle de başkaları sizden belirli bir şekilde davranmanızı beklediğinde. Ancak kendinize karşı dürüst olduğunuzda kendinize güveniniz artar ve başkalarıyla daha güçlü, daha dürüst bağlantılar kurarsınız. Özetle, kendinizi anlamak, güçlü bir özgüven inşa etmenin anahtarıdır. Kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmeye başladıkça, yalnızca kim olduğunuzu anlamakta değil, aynı zamanda başkalarıyla iyi geçinmekte ve dünyayı yeni bir şekilde görmekte de daha iyi olursunuz. Bu süreçte attığınız her adım, kendinizin daha iyi bir versiyonu olmanıza yardımcı olur. Bu gerçekten de bazı şeylerin bizim elimizde olmadığını anlamakla ilgilidir. Bu, nelerde iyi olduğumuza ve neler yapabileceğimize daha fazla dikkat etmemizi sağlar. Bu zihniyete sahip olmak, kendimizi daha kontrollü ve bağımsız hissetmemizi sağlayarak, hayatta her şeyi kontrol edemesek de, gerçek hayatta nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebileceğimizi gösterir. Bu, geçmişteki öfkeyi ya da gelecekle ilgili endişeleri bir kenara bırakmak anlamına gelebilir. Geçmişi yeniden yapamayacağımızı ya da geleceği tahmin edemeyeceğimizi, ancak bugün yaptıklarımızla hayatımızı iyileştirebileceğimizi anlamak. Ayrıca özellikle işler ters gittiğinde kendinize karşı nazik olmak, güven kazanmanın anahtarıdır. Herkesin hata yaptığını ve bu şekilde öğrendiğimizi bilmek, net düşünmenizi sağlar ve bir amaç doğrultusunda ilerlemenize yardımcı olur. Nihayetinde, olayları kabullenmek daha dürüst yaşamanıza yardımcı olur. Kontrol edemeyeceğiniz şeyleri kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçtiğinizde, inandığınız şeylere göre yaşamak ve gerçekten sevdiğiniz şeyleri takip etmek için daha fazla enerjiniz olur. Bu, hayatı daha tatmin edici ve ödüllendirici kılar ve dürüstlükle ve net bir hedefle yaşayarak güven doğal olarak artar. Değiştiremeyeceğiniz şeylerle barışık olmak ve değiştirebileceğiniz şeyler üzerinde çalışmak, kendinize daha fazla güvenmek için mükemmel bir yoldur. Bu size ne yaptığınıza dikkat etmenizi ve her şeyi kontrol edemeyeceğinizi ama nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebileceğinizi bilerek huzurlu olmanızı gösterir. Bu şekilde sadece kendinize güveniniz artmakla kalmaz, aynı zamanda bilgelik ve sükunet kazanarak daha zengin ve anlamlı bir yaşam sürersiniz. İyi odaklanmak, gerçekten önemli olan şeylere dikkat etmek ve gerisini görmezden gelmek anlamına gelir. Stoacı düşünce, bize hayatımızın ne kadar iyi olduğunun, büyük ölçüde neye odaklandığımıza bağlı olduğunu söyler. Bu, akıllıca seçim yapmak, enerjimize neyin değip neyin değmeyeceğine karar vermekle ilgilidir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, hayatımız düşüncelerimizle şekillenir.
Gerçekten önemli olan şeylere dikkat etmek, düzenli pratik ve özdenetim gerektirir. Etrafımızda bu kadar çok dikkat dağıtıcı şey varken odaklanmayı sürdürmek zordur. İşte bu noktada stoacı yöntemler zihninize gereksiz şeyleri görmezden gelmeyi öğreterek gerçek hedeflerinize ve hayallerinize daha iyi odaklanmanızı sağlayarak gerçekten yardımcı olur. Dikkatinizi dağıtan şeylerden kaçınmak için öncelikle sosyal medya, çok fazla endişelenmek veya herkesi memnun etmeye çalışmak gibi dikkatinizi neyin çektiğini bulun. Bunları belirledikten sonra etkilerini azaltmak için gerçek adımlar atın. Bu, teknolojiyi kullanmadığınız zamanlar geçirmeyi veya inandıklarınızla uyuşmayan şeylere hayır demeyi öğrenmeyi içerebilir. Belirli egzersizler yaparak da odaklanmanızı geliştirebilirsiniz. Meditasyon, zihninize şu ana odaklanmayı öğretmenin iyi bir yoludur. Bir başka yararlı şey de kendinize şu soruyu sorarak her gün gerçekten ne yapmanız gerektiğine karar vermektir. Bugün bitirmem gereken asıl şey nedir? Bu odağı korumak, yaptığınız her şeyi daha niyetli hale getirir ve hayatı kendi yolunuzda yaşarken özgüveninizi geliştirmenize yardımcı olur. Unutmayın, odaklanmak sadece bir beceri değildir. Bir yaşam biçimidir. Gerçekten önemli olan şeylere dikkat ederek ve diğer şeyleri görmezden gelerek yalnızca daha fazlasını başarmakla kalmaz, aynı zamanda özgüvenli hissetmek için gerçekten önemli olan içsel sakinliği de bulursunuz. Stoacılar odaklanmanın önemini bu şekilde görürler. Şu anda videonun yarısına ulaşmış bulunmaktasınız. Asıl değerli izleyicilerim, buraya kadar ulaştığınızı biliyorum. Ulaştığınızın farkına varmam için aşağıya Stoacı yol yazmanızı diliyorum. Böylece her birinizi tek tek görmüş olacağım. 4. tavsiye, dayanıklılığınızı artırın. Stoacılık bize harika bir ders veriyor. Dayanıklılık doğuştan gelen bir şey değildir. Onu geliştirirsiniz. Stoacı dayanıklılık sadece zor zamanlarda hayatta kalmaktan daha fazlasıdır. Bu, sorunları iyileştirme fırsatlarına dönüştürmekle ilgilidir. Seneca'nın dediği gibi, başınıza ne geldiği değil, bununla nasıl başa çıktığınız sizin kim olduğunuzu gösterir. Stoacılıkta hatalardan ders almak gerçekten önemlidir. Her sorun ya da zor durum aslında gizli bir derstir. Zor zamanlarla karşılaştığınızda cesaretiniz kırılmak yerine "Bu bana ne öğretebilir?" diye düşünün. Bu şekilde düşünmek her hatayı gelişime yönelik bir adıma dönüştürür ve işler zorlaştığında daha güçlü olmanıza yardımcı olur. Dirençli olmak gerçekten de metanetli bir dayanıklılık uygulamak anlamına gelir. Zorluklardan kaçmaz veya korkmazsınız. Onlarla doğrudan yüzleşirsiniz. Bir sorunun üstesinden geldiğiniz veya bir korkuyla yüzleştiğiniz her seferinde daha güçlü ve kendinize daha güvenli olursunuz. Unutmayın, dirençli olmak sadece zor zamanları atlatmak değildir. Onlardan en iyi şekilde yararlanmayı öğrenmekle ilgilidir. Esnekliği kullanmak her gün farklı görünebilir. Bu, ertelediğiniz bir işi yapmak veya bir kaybın üstesinden gelmek gibi büyük bir şeyle uğraşmak olabilir. Her durumda bir stoacı gibi düşünün. Önemli olan ne olduğu değil, bununla nasıl başa çıktığınızdır. Bu nedenle zor zamanlarla karşılaştığınızda her zor durumun kendinizi geliştirmek ve güçlendirmek için bir fırsat olduğunu anlayarak onlarla güvenle yüzleşin. Stoik dayanıklılık işte bununla ilgilidir. Zor zamanları güce ve sorunları takip edilecek yollara dönüştürmek. Güçlü kalın ve özgüveninizin her zamankinden daha fazla arttığını fark edeceksiniz. Dirençli olmak, aynı zamanda olayları kabullenmek, hayatın her zaman basit ya da adil olmayacağını bilmek, ancak zor zamanları atlatabileceğimizi anlamak anlamına gelir. Bu kabullenme pes etmek değil, zor zamanların hayatın bir parçası olduğunu ve bunlarla başa çıkabilecek kadar güçlü olduğumuzu fark etmektir. Dahası bir stoacı gibi güçlü olmak, sadece bugünün sorunlarına odaklanmak yerine uzun vadeli düşünmek anlamına gelir. Sorunlar ileriye bakmak ve bu zor anların
daha sonra büyümenize ve gelişmenize nasıl yardımcı olabileceğini anlamak için bir fırsattır. Minnettar olmak daha dirençli olmanın bir başka mükemmel yoludur. Nelerden yoksun olduğunuz yerine nelere sahip olduğunuzu düşündüğünüzde zor zamanlarda bile pozitif kalabilirsiniz. Bu minnettarlık, sorunları farklı bir şekilde öğrenme ve gelişme fırsatları olarak görmenize yardımcı olur. Güç, başkalarının yardımı ve bir topluluğun parçası olmakla daha da güçlenir. Etrafınız sizi destekleyen ve anlayan insanlarla çevrili. Zor zamanlarda bu gerçekten çok yardımcı oluyor. Bu bağlantılar sadece kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zorluklarla tamamen yalnız başınıza yüzleşmediğinizi de hatırlatır. Sonuç olarak stoik dayanıklılık uygulamak, büyümeye devam etme taahhüdüdür. İster mutlu ister zor olsun, her deneyimi kendiniz ve etrafınızdaki her şey hakkında bir öğrenme fırsatı olarak görmek anlamına gelir. Bu tutum, her türlü engele rağmen üstesinden gelebileceğinize ve başarılı olabileceğinize güvenerek hayatın iniş ve çıkışlarını kucaklamanıza yardımcı olur. Özetle, stoik dayanıklılık yaşamı sürdürmek için mükemmel bir yoldur. Bize zor zamanlarla yüzleşmeyi, bunlardan ders çıkarmayı ve bunları büyümek ve kendimize daha fazla güvenmek için kullanmayı öğretir. Dirençli olmak sadece zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bizi daha güçlü, daha akıllı ve daha özgüvenli yapar. 5. nokta, alçak gönüllülüğünüzü geliştirin. Özgüvenli olmaya çalışırken çok fazla gururla hareket etmeye başlamak kolaydır. Ancak gerçek özgüvenin kibirli olması gerekmez. Stoacı felsefede gerçekten önemli olan alçak gönüllü olmak, bir insanın sahip olabileceği en iyi niteliklerden biridir. Epiktetos'un da belirttiği gibi, her şeyi bildiğinizi düşünürseniz yeni bir şey öğrenemezsiniz. Alçak gönüllülük öğrenmenizi, gelişmenizi ve başkalarıyla gerçekten bağlantı kurmanızı sağlar. Alçak gönüllülük ve kibir arasındaki seçim, zayıflık ve güçlülük arasındaki seçim değildir. Bu kendi sınırlarınızın farkına varmak ve başkalarının bilgi ve değerini takdir etmekle ilgilidir. Alçak gönüllü bir kişi ne kadar çok şey bilirse bilsin ya da ne kadar yetenekli olursa olsun, her zaman öğrenecek daha fazla şey, her zaman geliştirecek bir yol olduğunu bilir. Epiktetus bize alçak gönüllü olmanın kendinizi küçümsemek değil, kendinizi net bir şekilde görmek, hem değerinizi hem de dünyadaki en önemli kişi olmadığınızı anlamak olduğunu söyler. Alçak gönüllülüğü günden güne geliştirmek zor olabilir. Özellikle de insanlar bir şeyin gerçekte ne olduğundan çok nasıl göründüğüyle ilgilendiklerinde. Daha çok dinlemeye ve daha az konuşmaya çalışın, başkalarının düşüncelerine saygı gösterin ve her zaman haklı olmanız gerekmediğini kabul edin. Bir şeyi iyi yaptığınızda başkalarının da hakkını verin. Unutmayın, tanıştığınız her insan sizin bilmediğiniz şeyleri bilir ve deneyimlere sahiptir. Alçak gönüllülüğünüzü geliştirdiğinizde özgüveninizi istikrarlı ve kalıcı bir şekilde inşa edersiniz. Daha açık, esnek olursunuz ve ilginç bir şekilde insanlar size daha fazla saygı duyar ve hayranlık duyar. Gerçekten alçak gönüllü olmak sizi sadece daha iyi bir insan yapmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarıyla nasıl bağlantı kurduğunuzu da geliştirir. Bu yüzden alçak gönüllü olmaya çalışın. Bu, gerçek ve derin özgüvene giden metanetli bir yoldur. Alçak gönüllü olmak aynı zamanda diğer insanların başarılarını ve iyi yönlerini görmek ve övmek anlamına da gelir. Bunu yaparak sadece onlara saygı duyduğumuzu göstermekle kalmaz, aynı zamanda her birinin nasıl farklı ve değerli bir katkıda bulunduğunu görmeyi öğreniriz. Bu, her bir kişinin ne kadar farklı olduğunun değerini anlamamıza ve bir kişinin başarısının bir başkası için daha az şey ifade etmediğini anlamamıza yardımcı olur. Alçak gönüllü olmak, her şeyi bilmediğimizi ve bazen daha deneyimli veya bilgili başkalarının yardımına ihtiyacımız olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Bu bir güç göstergesidir, zayıflık değil.
Başkalarından öğrenmeye ve birlikte çalışmaya açık olmak ilişkilerimizi ve kendi gelişimimizi daha güçlü kılar. Alçak gönüllü olmak aynı zamanda kendi eylemlerimiz üzerinde düşünmeyi, hatalı olduğumuzu kabul etmeyi ve işleri düzeltmek için çalışmayı da içerir. Bu, kişisel gelişim için gerçekten önemlidir. Bu tür dürüst bir öz değerlendirme, güçlü ve zayıf yönlerimizi anlamaktan gelen gerçek güveni inşa etmeye yardımcı olur. Bu, sahip olduklarımız, arkadaşlarımız ve ailemiz ve önümüze çıkan fırsatlar için minnettar olmayı da içerir. Gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamıza yardımcı olur. Bu minnettarlık bizi diğer insanlarla ve dünyayla bağlantıda tutar, daha büyük bir grubun parçası olduğumuzu hissetmemize yardımcı olur. Özetle, alçak gönüllü olmak iyi ve kalıcı bir özgüven geliştirmek için gerçekten önemli bir stoacı niteliktir. Kendimizi fazla yüceltmeden, her zaman başkalarından ve çevremizden bir şeyler öğrenerek kendimizi takdir etmemize yardımcı olur ve insanlara saygı ve dürüstlükle davranmak. Alçak gönüllülüğü geliştirmek bizi daha iyi insanlar yapar ve dünyayı daha şefkatli, saygılı ve bağlantılı bir yer haline getirmeye yardımcı olur. Özellikle insanlar bir şeyin gerçekte ne olduğundan çok nasıl göründüğüne önem verdiğinde daha fazla dinlemeye ve daha az konuşmaya çalışın. Başkalarının düşüncelerine saygı gösterin ve her zaman haklı olmanız gerekmediğini kabul edin. Bir şeyi iyi yaptığınızda başkalarının da hakkını verin. Unutmayın, tanıştığınız her insan sizin bilmediğiniz şeyleri bilir ve deneyimlere sahiptir. Alçak gönüllülüğünüzü geliştirdiğinizde güveninizi istikrarlı ve kalıcı bir şekilde inşa edersiniz. Daha açık, esnek olursunuz ve ilginç bir şekilde insanlar size daha fazla saygı duyar ve hayranlık duyar. Gerçekten alçak gönüllü olmak sizi sadece daha iyi bir insan yapmakla kalmaz. Aynı zamanda başkalarıyla nasıl bağlantı kurduğunuzu da geliştirir. Bu yüzden alçak gönüllü olmaya çalışın. Bu gerçek ve derin özgüvene giden metanetli bir yoldur. Alçak gönüllü olmak aynı zamanda diğer insanların başarılarını ve iyi yönlerini görmek ve övmek anlamına da gelir. Bunu yaparak sadece onlara saygı duyduğumuzu göstermekle kalmaz. Aynı zamanda her birinin nasıl farklı ve değerli bir katkıda bulunduğunu görmeyi öğreniriz. Bu, her bir kişinin ne kadar farklı olduğunun değerini anlamamıza ve bir kişinin başarısının bir başkası için daha az şey ifade etmediğini anlamamıza yardımcı olur. Alçak gönüllü olmak, her şeyi bilmediğimizi ve bazen daha deneyimli veya bilgili başkalarının yardımına ihtiyacımız olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Bu bir güç göstergesidir, zayıflık değil. Bu tür dürüst bir öz değerlendirme, güçlü ve zayıf yönlerimizi anlamaktan gelen gerçek güveni inşa etmeye yardımcı olur. Bu, sahip olduklarımız için, arkadaşlarımız ve ailemiz için ve önümüze çıkan fırsatlar için minnettar olmayı da içerir. Gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamıza yardımcı olur. Bu minnettarlık bizi diğer insanlarla ve dünyayla bağlantıda tutar, daha büyük bir grubun parçası olduğumuzu hissetmemize yardımcı olur. Özetle, alçak gönüllü olmak, iyi ve kalıcı bir özgüven geliştirmek için gerçekten önemli bir stoacı niteliktir. Kendimiz hakkında çok fazla düşünmeden kendimizi takdir etmemize, her zaman başkalarından ve çevremizden bir şeyler öğrenmemize yardımcı olur ve insanlara saygı ve dürüstlükle davranmak. Alçak gönüllülüğü geliştirmek bizi daha iyi insanlar yapar ve dünyayı daha şefkatli, saygılı ve bağlantılı bir yer haline getirmeye yardımcı olur. 6. nokta, kişisel inançlarınızı bilin ve bunlara göre yaşayın. Gerçek ve kalıcı güven, en önemli inançlarınıza uygun bir şekilde yaşamaktan gelir. Neye inandığınızı bilmek yeterli değildir. Her gün buna göre hareket etmeniz gerekir. Bu, Stoacıların çok önemli gördüğü bir şey olan kendinize karşı dürüst ve doğru olmak anlamına gelir. Epiktetus bir keresinde doğru şeyi yapmak hakkında konuşmanın yeterli olmadığını söylemişti. Bunu gerçekten yapmak zorundasınız.
Kişisel değerler çok önemlidir. Hayatınızı seçmenize, hareket etmenize ve şekillendirmenize yardımcı olan bir pusula gibidirler. Dürüst, sadık, cesur veya nazik olmak gibi hangi değerlerin sizin için en önemli olduğunu düşünün. Temel değerlerinizi belirleyin ve bunlara uygun olarak yaşamaya karar verin. Dürüstlükle yaşamak, yaptığınız ve söylediğiniz şeylerin inanç ve değerlerinize uygun olması anlamına gelir. Bu zordur. Özellikle de başkaları sizi inandığınız şeylere karşı çıkmaya zorladığında. Ancak kolay yolu seçmek yerine kendinize karşı dürüst olmayı her seçtiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz. İnançlarınızın gerçek ve hayatınızda önemli olduğunu kendinize kanıtlamış olursunuz. Eylemlerinizi doğru olduğunu düşündüğünüz şeylerle uyumlu hale getirmek için günlük yaşamınızda küçük adımlarla başlayın. Dürüst olmak sizin için önemliyse, zor olsa bile her zaman doğruyu söyleyin. Nazik olmayı önemsiyorsanız, kimse görmese bile başkalarına yardım etmeye ve nazik olmaya çalışın. Bu küçük iyi şeyleri düzenli olarak yapmak, olmak istediğiniz kişi olmanıza yardımcı olur. Unutmayın, değerlerinizi takip etmek nihai bir hedef değil, sürekli bir süreçtir. Yol boyunca hatalar yapabilirsiniz. Ancak önemli olan bu hataları fark etmek ve onlardan gelişmektir. Kendi değerlerinizi oluşturduğunuzda ve bunlara bağlı kaldığınızda yalnızca gerçekte olduğunuz gibi kendinize daha fazla güvenmekle kalmazsınız. Ama aynı zamanda başkaları için bir rol model olun. Değerlerinize sadık kalmak mutlu, amaçlı ve özgüvenli bir yaşamın anahtarıdır. Değerlerinize göre yaşamak, insanlarla konuşurken dürüst olmak, verdiğiniz sözleri tutmak anlamına gelir ve sizin için neyin önemli olduğunu gösterecek şekilde davranmak. Yaptıklarınızı inandıklarınızla eşleştirmek sadece size iç huzur vermekle kalmaz. Aynı zamanda başkalarının size daha fazla güvenmesini sağlar. Değerleriniz doğrultusunda yaşamak, aynı zamanda yaptıklarınızdan ve bunun sonucunda meydana gelenlerden sorumlu olmak anlamına gelir. Değerlerinize bağlılığınızı, hatalarınızı kabul ederek ve bazı şeyleri düzelterek gösterirsiniz. Eylemleriniz hakkında düzenli olarak düşünmek çok önemlidir. Ne yaptığınızı ve ne karar verdiğinizi düşünmek için zaman ayırdığınızda, değerleriniz doğrultusunda yaşadığınızdan emin olmanıza yardımcı olur. Bu düzenli kontrol, büyümeye ve gelişmeye devam etmek için mükemmel bir yoldur. 7. tavsiye, her gün şükran pratiği yapın. Stoacılığın ve özgüven geliştirmenin kilit unsurlarından biri şükran duymaktır. Bu sadece hayattaki büyük şeyler için minnettar olmakla ilgili değildir. Ama aynı zamanda küçük anların ve nimetlerin de kıymetini bilmek. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti: "Sabah uyandığınızda hayatta olmanın ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu düşünün. Nefes almak, düşünmek, eğlenmek ve sevmek için her güne minnettar olduğunuz 3 şeyi listeleyerek başlayın. Bu güneşli bir gün, iyi bir fincan kahve ya da sevdiğiniz birinin gülümsemesi kadar basit bir şey olabilir. Bu uygulama odağınızı eksikliklerden sahip olduklarınıza kaydırır, olumlu bir zihniyet geliştirir. Minnettarlık aynı zamanda başkalarının çabalarını takdir etmeyi de içerir. İster arkadaşlarınızdan, ister ailenizden, hatta yabancılardan olsun, aldığınız destek ve nezaketi takdir edin. Onlara karşı minnettarlığınızı ifade etmek ilişkileri güçlendirir ve etrafınızda destekleyici bir topluluk oluşturur. Minnettarlığın bir başka yönü de karşılaştığınız zorlukları takdir etmektir. Onları engeller olarak görmek yerine öğrenmek ve büyümek için fırsatlar olarak görün. Bu bakış açısı yalnızca dayanıklılık kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda anlayışınızı da derinleştirir ve hayatın karmaşıklığını takdir etmek. 8. nokta, öğrenmeyi ve merakı kucaklayın. Bilgi ve becerilerinizi genişlettiğinizde özgüveniniz artar. Öğrenmeye stoacı bir yaklaşım sadece akademik arayışla ilgili değildir. Bu, dünya ve kendiniz hakkında meraklı olmakla ilgilidir. Epiktetus, yalnızca eğitimli olanların özgür olduğunu söylerken öğrenmenin önemini vurgulamıştır. Her gün yeni bir şey öğrenmeye kendinizi adayın. Bu bir gerçek, bir beceri ya da bir bakış açısı olabilir.
Bu sürekli öğrenme zihninizi aktif ve meşgul tutar ve yeni durumlara daha kolay adapte olmanıza yardımcı olur. Merak aynı zamanda farklı bakış açılarına açık olmak anlamına da gelir. Farklı deneyimlere ve inançlara sahip insanlarla etkileşim kurun. Bu sadece anlayışınızı genişletmekle kalmaz, aynı zamanda size empati kurmayı ve çeşitliliğe saygı duymayı da öğretir. Unutmayın, öğrenme hayat boyu süren bir yolculuktur. Her zaman keşfedilecek yeni bir şey vardır ve her bilgi parçası özgüveninize ve bilgeliğinize katkıda bulunur. Özetle, metanet yoluyla özgüven inşa etmek, dayanıklılık pratiği yapmayı içerir, alçak gönüllülük, kişisel inançlarınıza göre yaşamak ve sürekli öğrenmeyi ve merakı kucaklamak. Bu ilkeler sizi daha dolu, daha dirençli ve kendinden emin bir hayata yönlendirir, zorlukların fırsat olduğu ve her anın büyümek ve gelişmek için bir şans olduğu bir yer. Sonuç olarak kişisel değerlerinize karar vermek ve onları takip etmek gerçek ve güçlü bir güven için çok önemlidir. Size rehberlik eder ve hayatınıza anlam katar. Değerlerinize göre hareket ederek kendinizi geliştirir ve başkaları üzerinde olumlu bir etki yaratırsınız. Değerlerinize olan bu bağlılığınız size güven dolu, tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sağlar. Bu mesajın herhangi bir bölümü size yardımcı olduysa, bize beğeninizi ve yorumunuzu bırakın. Algoritmanın şu anda ihtiyacı olan birine önermesine yardımcı olun. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın ve daha önce yüklediğimiz videolara bakarsanız yanınızda götürecek bir şeyler bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Ayrıca bugün olduğum adam olmama yardımcı olan stoacılık üzerine bazı kitapların linklerini verdim ve aynı zamanda soğukkanlı bir zihniyete ulaşmanıza yardımcı olacaktır.